Eğer Spotify kullanıyor ve acaba YouTube müziğe mi geçsem diye düşünüyorsan veya tam tersi durumdaysan bu videomu izlemeden kararını verme. Ben çok uzun süre Spotify kullandım. Sonra YouTube Premium diye bir paket çıkardı. YouTube Premium'da hem YouTube videolarını reklamsız izleyebiliyorsun hem de YouTube müziği kullanabiliyorsun. Bu teklif bana çok cazip geldi ve ben de YouTube Premium'a geçtim. Spotify'ı da tamamen sildim. Bir sene YouTube müzik kullandıktan sonra birkaç ay evvel Spotify'a geri döndüm. Şimdi YouTube müzik ile Spotify'ın avantajlı ve dezavantajlı noktalarını biraz konuşalım. Öncelikle fiyat. Spotify'ın fiyatı 17.99. YouTube müziğin de fiyatı 17.99. Yani tam olarak aynılar. Ama YouTube müziğin üstüne 4 TL daha verip YouTube Premium alabiliyorsunuz. YouTube Premium paketinde ise YouTube videolarında reklamsız izleyebiliyorsun. Yani dolayısıyla bence bu Spotify'a göre çok daha avantajlı bir paket. Yani aslında bu aradaki 4 lira YouTube videolarını reklamsız izlemeye değer. Çünkü her videoyu açtığınızda başta reklam giriyor, 10 dakikada bir reklam giriyor, bazen geçilemeyen reklamlar giriyor. Yani bütün o video izleme zevkinizi mahvediyor. İkincisi müzik arşivi. Son rakamlara göre YouTube müziğin arşivinde 60 milyon parça var, Spotify'ın arşivinde ise 70 milyon parça var. Ancak ve ancak YouTube müziğin YouTube gibi çok büyük bir avantajı var. Şimdi YouTube müzikte YouTube'daki bütün konser kayıtları, amatör müzik videoları, bütün videoları ses olarak da dinleyebiliyorsunuz. Yani dolayısıyla bu açıdan YouTube müziğin arşivi Spotify'dan çok daha geniş. Yani ben böyle konser kayıtlarını dinlemeyi çok seviyorum. Canlı gibi oluyor ya da amatör kayıtları falan çok seviyorum ama bunları maalesef Spotify'da bulamıyorum. Ve bugüne kadar gerçekten YouTube müzikte bulamadığım hiçbir parça olmadı. Üçüncüsü hazır listeler. Şimdi bazen yani böyle bir modda oluyorsun ama ne dinlemek istediğini bilmiyorsun. Hep aynı şarkıları dinlemek istemiyorsun falan. İşte tam o anda hazır listeler çok iyi imdadına yetişiyor. Hazır liste özelliği Spotify'da da var, YouTube müzikte de var. Yani her ikisinde de modlar ve müzik türleri diye bölüm var. Oraya giriyorsun işte moduna göre. Mesela bugün çok enerjik hissediyorum. Ya da bugün biraz daha slow şeyler dinlemek istiyorum gibi. Ona göre sana bir liste sunuyor. Diyor ki al bunu izle. Şimdi her ikisinde de bu özellik var ama bence Spotify'ınki çok daha zengin ve onun oluşturduğu listeler daha güzel geliyor bana doğrusu. Dördüncü özellik senin müzik zevkini tanıma ve yeni şarkıları önerme. Aslına bakarsanız şimdi YouTube yani Google tam bir algoritma devi. Yani tam bir machine learning devi. Dolayısıyla YouTube müziğinde kullanıcı yani seni tanıması ve senin hangi türde müzikler dinliyorsun ya da sana ne önermeliyim bunu bilmesi çok olası. Ama Spotify'da bu konuda gerçekten çok iyi. Şimdi her iki uygulamanın da ana sayfasına girdiğinizde size özel oluşturduğu çeşitli öneriler sunuyor. Mesela Spotify'da sevdiğim bu Daily Mix'ler. Yani her gün senin için 6 tane liste oluşturuyor mix diye. Hem senin dinlediğin hem de senin dinlediklerine benzer şeyler. Ya da haftalık keşif diye listesi var. Her hafta değiştiriyor 30 şarkıyla. YouTube müziğin ana sayfasına girdiğinde de yine hep dinlediklerini gösteriyor. Çok dinlediklerini gösteriyor. Sevdiklerini gösteriyor. Ama diğer taraftan bunlara benzer olan parçaları ve şarkıcıları da öneriyor. Ama YouTube müzikte en sevdiğim şey senin oluşturduğun listelere benzer listeler önermesi. Yani Spotify'da mesela liste önerme özelliği yok ama YouTube'da var. Ama Spotify'da da mesela çok dinlediklerin ya da 2020 yılı boyunca dinlediklerin falan gibi listeler var. Yani dolayısıyla müzik zevkini tanıma ve yeni şarkı önerme konusunda her ikisi de aynı diyebilirim. Beşincisi şarkı sözleri özelliği. Şarkı sözleri arşivi YouTube müzikte bariz şekilde yani net bir şekilde daha zengin. Şimdi şarkı sözleri özelliğini her zaman kullanıyor muyuz? Hayır. Ama yine de bir şarkının diyelim onunla beraber söylemek istiyorsun ama şarkı sözlerini tam olarak anlamıyorsun. Bakmak istiyorsun. Google'dan search yapmak yerine direkt olarak müzik uygulamasında bunu görüyor olman eğlenceli ve kolay. O yüzden YouTube müzik bunda ön plana çıkıyor. Altıncısı podcastler. YouTube müziğin podcast özelliği yok. Spotify'ın var. Yani çok net bir şekilde Spotify podcastlerde önde. YouTube müzik kullanırken podcastler için ayrı Google Podcast uygulaması kullanmak zorunda kalıyordum. Yedincisi ise sosyalleşme ve arkadaşlarla müzik dinleme. Şimdi Spotify'ı sadece bir müzik dinleme uygulaması olarak düşünmek bence yanlış. Bir sosyal medya uygulaması olarak da düşünebiliriz. Şöyle ki, mesela Spotify'da arkadaşlarını ya da müzik zevkine güvendiğin insanları takip edebiliyorsun. Onların oluşturduğu listelere ulaşabiliyorsun, o listeleri dinleyebiliyorsun.
Bu da çok güzel bir şey. Yani Spotify'ın kendi hazırladığı listeler haricinde aslında sevdiğin insanların ya da işte aynı zevkleri paylaştığın insanların oluşturduğu listelerde çok güzel oluyor ve sana hitap edebiliyor. Onun dışında bir de Spotify'da sevdiğim özellik, hani arkadaşınla beraber bir liste oluşturup onun içini doldurabiliyorsun ve aynı listeden devam ediyorsun, aynı listeyi dinliyorsun. Bir de en son getirdikleri bir özellik var, o da beraber dinleme diye bir özellik. Onda da mesela ben işte ofiste çalışıyorum, arkadaşımla ne bileyim kendi ofisinde çalışıyor. Her ikimiz de bir arka plan müziği dinlemek istiyoruz ya da akşam eve gittik, sohbet ediyoruz. Herkes kendi evinde takılıyor ama beraber müzik dinliyorsun. Aynı parçayı tam olarak beraber dinliyorsun ya da aynı listeyi beraber dinliyorsun. O da çok kullanması eğlenceli bir özellik. Şimdi Spotify ile YouTube müziği toplamda 7 başlıkta ya da 7 konuda değerlendirdik. İlki dedik ki fiyat avantajı. Bence YouTube müzik fiyat olarak daha avantajlı. İkincisi şarkı arşivi. Yani YouTube müzik YouTube'dan destek aldığı için şarkı arşivi anlamında kazanıyor. Üçüncüsü hazır listeler. Spotify'ın hazır listeleri YouTube müziğinkinden çok daha zengin ve güzel. Dördüncüsü kullanıcıyı tanıma, yani seni tanıma ve sana yeni şarkılar önerme. Bunda YouTube müzikle Spotify hemen hemen aynı. Her ikisine de yarım puan verelim. Ondan sonra şarkı sözleri dedik. Şarkı sözleri tabii ki YouTube müziğinki çok daha geniş. Podcast'ler Spotify'da var, YouTube müzikte yok. Spotify kazanıyor. Ve arkadaşlarla müzik dinleme ve sosyalleşme. Bu özellikle Spotify'da çok daha güçlü. Toplamda değerlendirdiğimiz 7 başlıktan Spotify 3,5 puan aldı. YouTube müzikte 3,5 puan aldı. Hangisini tercih edeceğiz? Burada tercihinizi aslında hangi özellikleri daha çok kullanacağınızı düşünerek yapabilirsiniz. Örneğin sürekli şarkı sözlerine bakıyorsanız o zaman şarkı sözünün olduğu YouTube müzik bir tık avantajlı oluyor sizin için. Hiç podcast dinlemiyorsan mesela o zaman Spotify'ın podcastlerinin olup olmamasının bir avantajı olmuyor. Ya da örnek veriyorum işte arkadaşlarını takip etmiyorsan ben kendi kendime sadece müzik dinleyeceğim diyorsan o zaman yine bu sosyalleşme özelliği bir anlam ifade etmiyor. Yani bu 7 konudan aslında hangisi senin için daha önemliyse o zaman o konularda avantajlı platform hangisiyse onu tercih edebilirsin.